Evet arkadaşlar kanalıma yoluma hoş geldiniz. Gezgin Şef Birol'un kanalına. Arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun. Çok iyi gidiyoruz. Sağ olun var olun destekleriniz için. Arkadaşlar bugün çok güzel bir balık köftesi yapacağız. Harika böyle çıtır çıtır hem çocukların sevinecek, hoşuna gidecek bir de kılçıksız tertemiz böyle özel sosla kızartacağım onları. Böyle hafif olacak. Afiyet olsun şimdiden. Tek tek yazacağım tarifini. Hadi başlayalım. Evet sevgili dostlar, sevgili hanımlar. Şimdi malzemeleri sayıyorum. Şöyle 500 gram kadar palamut balığı var. Ben bunları daha önceden ayıkladım. Kılçıklarını aldım. Kabuğunu aldım. Her şeyini aldım. Tertemiz. Şimdi onu da burada güzel bir kıyacağız. Başka malzememiz var. Bir baş soğan. Şöyle. Baharatlarımız var. Baharatlarda hangisi var? Karabiber, kırmızı toz biber, tuz, kimyon var. 2 tane yumurta lazım. Bir bağ maydanoz, mısır unu lazım. Bir de beyaz un lazım. Sosu için. Güzel bir sos yapacağız onlara. Hadi başlayalım. Afiyet olsun şimdiden. Evet arkadaşlar. Şimdi ben maydanozu bir doğrayayım. Maydanozu çok güzel yıkadım, ettim. Şöyle doğruyoruz. Ufak ufak, küçük küçük. Aynı köfte yapar gibi doğruyoruz böyle. İyice incelteceğiz. Harika bir köfte olacak. Çocuklar okula gidiyor ya, onlara beslenme olarak yanına koyabilirsiniz. Baharatlı olduğu için öyle balık balık kokmaz. Sevgili anneler. Evet, maydanozumuzu doğradık. Çok güzel. Evet arkadaşlar, sırada soğanda. Soğanı da şöyle bizim el mikseri var. Onunla bir ince ince doğrayacağım. Sonra doğradıktan sonra suyunu atacağız. Suyunu koymuyoruz. Şöyle ben 3'e 5'e böleyim bunu güzelce. Şöyle doğrayayım iyice. Doğradıktan sonra sevgili hanımlar, arkadaşlar, doğradıktan sonra bunun içine atıyorum güzelce. Evet. Arkadaşlar bunu bekarlar da yapabilir. Çok kolay. Basit bir şey. Hem ucuza denk gelir. Şöyle kapağını kapattıktan sonra şöyle ip var. İple böyle çekiyoruz. Evet arkadaşlar, soğanı kestik güzelce ince ince. Suyunu da döktüm ben. Hazır bu. Şimdi sıra geldik balıklara. Arkadaşlar balıkları şöyle bir keseceğim şimdi. Şöyle bir keselim. Şimdi bunu kıyma haline getireceğiz. Şöyle. Kılçık falan yok. Tertemiz. Palamuttan yaptık bunu. Lezzetli olsun diye. Şunu da doğrayayım. Evet arkadaşlar, doğradık bunu güzelce. Şimdi makineye atıyoruz güzelce. Kapağını da kapatıyoruz. Kapağını kapattıktan sonra evet arkadaşlar, balıkları koyduk. Şimdi güzel güzel bir kıyma haline getirelim bunları. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar makine bozuldu. Ben de şöyle zırhla yapmaya karar verdim. Şöyle zırhla yapacağım güzel. Evet şöyle. Kıyma haline getireceğiz bunu. Çok güzel. Evet arkadaşlar, balığımız hazır. Zırhta çektik. Makinamız bozuldu. O da güzel oldu. Daha lezzetli olur. Şimdi bir baş soğanı atıyoruz.
Şöyle güzelce soğanın suyunu süzüyoruz sevgili hanımlar, arkadaşlar. Maydanozumuzu koyuyoruz. Şöyle doğranmış, yıkanmış, tertemiz. Maydanozumuzu da koyduktan sonra içine bir tane yumurta kırıyoruz. Şöyle bir tane de yumurta kırdık. Şöyle kırdık. Onu da kenara koyduk. Şimdi sıra nerede? Sıra baharatlarda. Bir çay kaşığı karabiber. Şöyle karabiberimizi attık. Şöyle kırmızı toz biberimiz var. Şöyle kan kırmızı. Onu da attık. Az bir şey de benden attım. Sonra sıra geldi kimyonda. Kimyonda attık arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı. Sıra geldi tuzda. Tuzu da bir çay kaşığı atın. Bence yeter. Bir çay kaşığı da tuz attık. Evet. Şöyle çok güzel oldu. Şimdi bunu karıştırmaya başlayacağız. İçine az bir şey de mısır unu koyuyoruz tabii. Şöyle ne kadar koyuyoruz arkadaşlar? Mısır unu bu kadar. Yani 30 gram, 40 gram, 50 gram kadar. Sonra bunu iyice karıştırıyoruz böyle. Hadi arkadaşlar. Balık köftemizi şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Baharatlarını koyduk. Hepsini hazır. Şöyle. Evet arkadaşlar, köftemiz harika oldu. Gördüğün gibi şahane oldu. Şimdi ne yapacağız sırada? Bunu şimdi kalıplamaya vereceğim ben. Kalıplayacağız güzelce. Ondan sonra kızartma sırasına geçeceğiz. Hadi şimdi kalıplayalım bunu güzelce. Evet arkadaşlar, sevgili hanımlar, şimdi kalıplamaya geçtik. Şöyle hafiften bir yağ koydum ben. Çiçek yağı. Eldivenleri çıkardım çünkü eldivenli kalıp yapamam. Şöyle elinizi bir yağlayın güzelce. Şöyle alın bakalım biraz şöyle 50 gram kadar. Şöyle yuvarlayın arkadaşlar. Şöyle uzunlamasına şöyle yapın. Şöyle uzun olsun şöyle. Şöyle olsa daha iyi. Bakın. Şunun gibi yapabilirsiniz. Bunu da aynısını yapıyoruz. Elimizi yağlıyoruz. Güzel. Şöyle bir daha göstereyim. Çok güzel yavrulmuş. Şöyle dört köşe gibi yapın. Elinizle. Kalıp olsa daha iyi olurdu ama kalıp yok. Evet. Arkadaşlar hazır. Kaç tane çıktı? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 16, 17. Arkadaşlar 18 tane çıktı. Yarım kilo balık vardı kemiksiz olarak. 18 tane. Yani çok iyi. Aşağı yukarı bir kişi 5 tane ise 1, 2, 3 aşağı yukarı 4 kişiye yeter bu. Yanında bir salata yapabilirsiniz. Turp salatası şu an çıktı. Ben de yaptım. Biraz sonra tanıtacağım size bunları pişirdikten sonra. Arkadaşlar şimdi bunları bir saat dinlendireceğim dolapta. Bir saat sonra kızartmaya başlayacağız. Özel sosunla birlikte. Haydi şimdi. Evet dostlar, sevgili hanımlar. Etrafı topladım, sildim, süpürdüm.
Şimdi şu yumurtaları kıracağız. Çırpayım güzelce. Şöyle kırdık. 2 yumurta kullanıyorum. Balığın sosu için, köftenin. Şöyle güzel güzel çırpalım. Evet arkadaşlar, sevgili hanımlar, yumurtamızı çırptık güzelce. Şu boşunu da çöpe atayım. Evet arkadaşlar, şimdi baharat kullanacağız. Balık köftesini kızartırken şöyle bir çay kaşığı karabiber attık. Nereye attık? Mısır ununu attık. Mısır ununu onun içine atacağız. Şöyle kırmızı toz attık. Attık. Bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı da şöyle kimyon attık. Sevgili dostlar. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Tuz atmıyoruz. Sadece bunları attık. Evet, güzelce bir karıştıralım. Şöyle. Lezzet versin arkadaşlar, sevgili hanımlar. Çok güzel lezzet verir. Şöyle güzel güzel karıştırdık. Evet. Yumurtamızı da şuraya koyduk. Şimdi köftemizi dinlendiriyorduk ya, onu çıkartalım. Evet, köftemiz de geldi. Şöyle dinlendi. Kendini çekti balık köftemiz. Şimdi güzel güzel soslarla kızartacağız. Haydi başlayalım. Evet, ocağımızı yaktık. Şimdi yağımızı kullanıyoruz. Döküyoruz güzelce. Fazla yağ istemez. Öyle yağımızı da koyduk. Evet arkadaşlar, şimdi yağımızı koyduk. Malzemelerimiz hazır. Mısır unu, baharatlı. Beyaz unumuz var. Yumurtayı çırptık. Köftemiz burada. Şimdi şöyle yapıyoruz. Alıyoruz. Şöyle. Şöyle yumurtaya buluyoruz güzelce. Şöyle bulduk. Buladık. Beyaz una koyuyoruz. Şöyle bakın. Beyaz una iyice yedirin. Yedirdikten sonra mısır ununa bulamaç yapıyoruz. Şöyle bulamaç. Sonra tekrar yumurtanın içine atıp arkadaşlar, sevgili hanımlar, yağınızın içine tavamızı atıyoruz. Durum bu. Böyle yapacağız. Bir sefer gösterdim. Şimdi başlayalım kızartmaya. Evet arkadaşlar, şimdi köftemizi attık. Balık köftemizi. Şimdi de bunları ben tek tek burada paketleyeceğim. Gösterdiğiniz gibi soslu yapacağım. İlk önce yumurtayı attık. Yine tekrar söylüyorum. Sonra beyaz unu attık. İyice bulamaç yapıyoruz. Bulamaç yaptıktan sonra mısır ununun içine attık. Böyle güzel güzel. Ondan sonra tekrar yumurtaya bulamaç yaptık. Ve balığımızı kızartıyoruz. Evet arkadaşlar, sevgili hanımlar, köftemiz kızarıyor. Balık köftemiz. Şimdi bir çevirelim güzelce. Evet, gördüğünüz gibi altın sarısı gibi oldu. Mısır unu olduğu için şöyle çeviriyorum. Zaten balık hemen pişer yumurtayla birlikte. Gerçekten çok lezzetli oldu. Çok lezzetli gözüküyor, öyle diyeyim. Şöyle yavaş yavaş çevirelim. Fazla da kurutmak istemiyorum. Evet, biraz daha pişsin bunlar. Şöyle bakayım. Evet, şöyle kontrol edelim. Evet.
Tamam, biraz daha pişsin bunlar. Ondan sonra öbürkünleri atmaya başlayacağız. Çok güzel oldu. Harika bir balık köftesi. Çocuklarınızın için okula giderken yanında beslenme olarak da verebilirsiniz. Yanında semizotu tam zamanı, vitaminli. Arkadaşlar şöyle bir servis tabağı yaptım. Kayık tabağı. Onun içine alacağım böyle tek tek. Şöyle pişmişleri alacağım. Fazla da kurutmayın diyorum. Şöyle yan yan. Evet, şunları aldım güzelce. Şunlar 5 dakikada, 2 dakika daha kızarsın. Evet. Şöyle şunları da çevireyim artık. Evet, bunları da çevirdik. Şimdi 4 tane daha kaldı. Onları da bir atayım. Şöyle onları da bir atayım güzelce. Şöyle onları da attık. Evet, şöyle bir yamaç yapalım. İyice kalmasın, ziyan olmasın yumurta. Evet. Arkadaşlar bunları da attık. En son 4 tane vardı. Hepsini attık. Şimdi pişmeye devam. Evet sevgili dostlar, hanımlar. Şunları da alayım. Bunlar da pişti. Arkadaşlar mutfakta çalışırken derli toplu olursanız daha iyi. Özen gösterirseniz hem yaptığınız yemek lezzetli olur. Daha iyi olur bence. Hem bir kazaya muhal vermezsiniz. Derli toplu olduğunda. Ben öyle yapıyorum. Hep gemilerde çalıştığım için biraz disiplinli çalışıyorum yani. Evet. Şunları da aldık. Şimdi bunları da bir kenara koyalım. Şimdi bunları da kızartıyoruz güzelce. Şöyle fazla kurutmadan alt üst edelim. Evet. Şimdi bu 4 tane de pişti. Hemen onları da alalım. Gördüğünüz gibi hemen şipşak halloluyor işler. Şöyle onları da aldık. Çok güzel gözüküyor. Çok lezzetli bir balık köftesi oldu. Sevgili dostlar şöyle bir göstereyim. Böyle herkese afiyet olsun. Şimdi tadım yapacağım. Yanında da sürprizim var. Evet dostlar, balığımızı hazırladık. Balık köftemizi. Yanında bir sürpriz var değil mi? Tabii ki bunun yanında bir salata gider, bir çorba gider yaparsınız. Güzel bir çorba. Şöyle turp otu yaptım. Şöyle zeytinyağlı gördüğünüz gibi limonlu, samsaklı siz de yapabilirsiniz. Çok basit. Haşlayın, suyunu süzün. Sonra samsak, limon, zeytinyağı sosunu yapın. Bir gün bekletin. İyice emsin zeytinyağını, limonu, ekşisini ve afiyetle yiyebilirsiniz. Şöyle. Şimdi köftenin tadına bakacağız. Balık köftenin. Şimdi bir tadına bakalım şöyle. Bir tane alıyorum. Evet. Şöyle bir tadına bakalım. Dostlar gerçekten çok güzel pişmiş içi. Harika. Bir de tadına bakalım. Harika olmuş arkadaşlar, sevgili hanımlar. Gerçekten parmaklarımı yedim. Hani parmaklarınızı yiyebilirsiniz. Çok çok lezzetli olmuş. Aynı restoranlarda, lokantalarda yapılan balık köftesi. Bu balık köftesini pek her yerde bulamazsınız. Ancak kendiniz yapmanız lazım. Şimdi turp otunun tadına da bakacağım. Gerçekten turp otu ekşisi böyle harika, limonu, samsağı, zeytinyağla buluşması falan böyle bir lezzet patlaması oluyor. Ben balık köftesinden biraz daha yiyeceğim, kusura bakmayın. Çok lezzetli olmuş. Biraz da turp otu.
Arkadaşlar aşağı yukarı bu 4 kişiye yeter bu. Maliyeti de 150 lira. İyi yani. Bir sandviç yaptırıyorsunuz. 60-70 lira. Bu gerçekten bedava. Evde de yaparsanız çok ucuza mal olur. Mal edersiniz yani. Arkadaşlar, sevgili hanımlar, şimdilik bu kadar. Hepinize gene teşekkür ediyorum. Bana destekleriniz için. Gerçekten analizler çok güzel gidiyor. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar, yakın zamanda Türkiye'yi dolaşacağız. Havaları bekliyorum biraz. Gezeceğiz. Doğuya gideceğiz, batıya gideceğiz. İşte kafamıza göre yemeklerin tadına bakacağız. Harika bir gezi olacak. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hepinizden Allah razı olsun. Ne diyecektim? Almanya'ya, Amerika'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, beni tanıyan herkese selamlar buradan. Hep destekler için teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Şu köfteyi bir daha göstereyim. Şöyle. Hoşça kalın. Bye.